Selam dostlar, herkese merhaba. Şimdi motovlog çeken arkadaşların bizim de kanalda yaptığımız gibi en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi aksiyon kamerası olarak ne alabilirim? Ben de bayağı bir araştırmalar sonucunda bayağı bir markayı gördüm, test ettim. Ama en çok fiyat performans olarak 11.000 TL bandında bulabildiğim ve taksitle alabildiğim DJI Action 4 kamerada karar kıldım. DJI Action 5 ile arasında çok da bir fark olmadığı için bu kamerayı aldım. Şimdi çok profesyonel çekim yapan arkadaşlar var. Onlar hani böyle bu kameranın her detayına kadar anlatıyorlar. Ben daha çok kullanıcı deneyimi üzerine bu kamerayı aldığınızda neler yapabilirsiniz, ayarları nasıl olmalı ve en önemlisi bu kamerada yaşanan çok büyük bir problem, mikrofon sorunu. Nasıl mikrofon sorunu? Kamera zaten kendisi 10-12 bin lira. Şimdi bir de DJI'nin kendi Mic Mini serisi var. Onları almaya kalktığınızda bir o kadar da onlara para veriyorsunuz. Ama bunu yapmadan 200-300 TL'lik mikrofonla nasıl biz bu işi çözeriz? Ses kaydımızı nasıl güzel alırız? Hem dış ambiyans sesini hem iç ambiyans sesini nasıl alırız? Bununla ilgili bayağı bir hafta yaklaşık kafa yorup 4-5 farklı marka mikrofon denedikten sonra net bir sonuca ulaştım. Bunu sizlere anlatacağım. Öncelikle kameranın kendisinin dış olarak tanıtmaya başlayayım. Motor kask aparatıyla beraber geliyor şu an. Şöyle göstereyim. Yanımda şu an buldum. Şununla geliyor. Ardından da bir diğer aparatla onu buraya yerleştirerek, o şu an benim kaskımda olduğu için gösteremiyorum. Şuradan vidalama sistemiyle bunu yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde takılıyor. Ardından kameranın kendi bir koruyucu kılıfı geliyor. Düşme ve darbelere karşı. Bunun nasıl takıldığını hemen size göstereyim. Şu ok kısmından açıyorsunuz. Kameranızın üzerindeki kırmızı kayıt tuşu şu kırmızı kayıt tuşuna eş gelecek. Ve şu dış çeper olan kısım değil, şu boş olan kısımdan sokacaksınız. Geriye doğru bir oturtturma yapacaksınız. Bu kapağı açıyorsun. Hemen şu şekilde geriye doğru bir oturtturma yapıyorsun. Kapağı kapatıyorsun. Bu kadar. Bunun şuralardan tutan aparatı ve şuralardan tutan aparatı motor kaskın üzerinde. Birazdan zaten mikrofonla beraber onu da size göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde çıkarıyorum. Evet, kameramızın ana lens koruma kapağı burada. Bunu çevirerek şu şekilde çıkarabilirsiniz. Bunu bu şekilde de kullanabilirsin ama bu direkt ana lens artık ve bunun yedek bir koruması kabından çıkıyor. Bu standart paket. Cosmo Adventure paket değil. Onda ekstra bataryalar vesaire de geliyor. Bunda şu an lens koruma kapağımızın yedeği geliyor. Bunu çıkardığınız zaman kameranın su geçirmezliği özelliğini kaybediyor, haberiniz olsun. Bu takılı olursa kameranız su geçirmez özelliğini koruyor. Ardından burası ön ekranımız. Şurada bir mikrofonlarımız var gördüğünüz üzere. Altında bir yerde daha bir mikrofon girişi var. Şuradan hoparlör çıkışı var. Şurayı açıyorum. Bastırıp yukarı doğru kaydırıyorum. Burada bataryası var. Şu şekilde bir bataryamız var. Hemen tekrar takalım. Buraya SD kart takabiliyorsunuz. SD kart olarak tavsiyem bu olur. Baya yani 4 saate kadar 4K 60 FPS çekim yapabiliyorsunuz bununla. Kameranın şarjı bunu doldurmaya yetmiyor zaten. Kameranın şarjı daha erken bitiyor. Ve okuma yazma hızı inanılmaz yüksek. Şunu alın, keyfinize bakın. SD kartımızı da tekrar yuvasına takıyoruz. Hemen diğer tarafta bir kapağımız daha var. Bu kapağı açtığımızda ise mikrofon bağlama Type-C ve şarj etme Type-C alanları bizi karşılıyor. Buralarda su geçirmez özelliklere sahip. Kamerayı buradan açıyorsunuz. Gördüğünüz üzere kameramız açıldı şu an. Buraların ayarlarını şimdi anlatıyorum çok hızlıca. Eğer tabi bunu yapmak istemeyen arkadaşlar varsa ya da başka kanallardan profesyonel sinematik ayar dinlemek isteyen varsa oraları takip edebilirler. Ben hani motovlog için çok basit bir şekilde anlatacağım.
Buradan bir kere yukarı kaydırıyorsunuz. Hemen burada ne kadar kaliteli çekmek istediğinizi soruyor. 2.7K 16'ya 9 dikey formatta, 4'e 3 yatay formatta, dikey format, yatay format şeklinde de ayırabiliyorsunuz. Şu şekilde ben 4K çekiyorum. Önerilen mesela FPS'i burada 50 diyor. Ben 60 FPS yapıyorum ama 4K 120 FPS'e kadar da çekebiliyorsun. Ardından şurada bir mod var. Bu Rocksteady modu nedir? Bu Rocksteady modu siz sürüş yaptığınız esnada ekranın şeyini engelliyor. Nedir onun adı? Sağa sola yatma durumunu engelliyor. Mesela nasıl gösterebilirim? Horizontal balancing aldığın zaman bak gördüğün üzere, hatta şöyle göstereyim. Şu an 45 dereceye kadar kameranın açısını bozmuyor. Bunu aldığın zaman Rocksteady Plus'a biraz daha eğimleri verebiliyorsun. Rocksteady normal aldığın zaman da direkt eğimleri yavaş bir şekilde, pürüzsüz bir geçiş şeklinde gösteriyor. Ben bunu Rocksteady Plus'ta kullanıyorum. Hani şu şekilde hafif eğimleri göstermesi bana yetiyor. Mod kısmı var. Şuradan girebiliyorsun. Mod. Kayıt öncesi dediğin zaman kamera açık olduğunda mesela sen kayıt tuşuna basmadan 15 saniye öncesini sürekli hafızada tutuyor. Ya da istiyorsan 30 saniyesini ya da istiyorsan 60 saniyesini sürekli hafızada tutuyor. Sen kayda bastıktan önce bastığın anda şuradaki kayıt tuşuna kaydet dedikten 60 saniye öncesine kadar kaydederek geliyor. Yani örnek veriyorum, Allah korusun gidiyorsun, bir kazaya şahit oldun, gördün ama geçtin orayı. Sen kayıt tuşuna bastığın anda sen o 60 saniyeye kadar öncesiyle beraber, yani o ana kadar hepsini beraber kaydederek devam ediyor. İşte bunu 5 saniye yapabiliyorsun, 15 saniye yapabiliyorsun, 30 saniye yapabiliyorsun. Ben bunu kullanmıyorum. Burada kaydı döngüye sok var. Döngü süresi diyor. Mesela maksimum hafızam dolunca üstüne yaz. 5 dakikada bir kaydet, sil, yenisini çek. Yani bu sakıncalı bir durum. Hani bu şu aslında yer kaplama bir olay olduğunca ben zaten kapatır durdururum mantığında. Ya da 20 dakika ya da 1 saat şeklinde, mesela 1 saat çek. 1 saatin sonra ben kapatmadıysam sil onu, yeni 1 saati çek gibi. Ben bunu da max'a alıyorum. Burayı off yapıyorum. Bu kısım bu kadar. Optik zoom özelliği var. Basılı tuttuğunuzda ilgili alanı 2x'e kadar şu şekilde zoom yapabiliyorsunuz. Yani çok gerekli bir şey değil. Aksiyon kamerasında zoom'u niye yaparsın diye düşünmekteyim. Burası bataryanızı gösteriyor. Şarj yüzdenizi gösteriyor. Ardından hemen şu alan var. Şu alana bastığınız zaman burada menüler arası geçiş yapabiliyorsun. Mesela C1 benim kayıtlı menüm. Bu C1 motorda giderken kayıt yaptığım 4K 60 FPS'i gösteriyor. Bu Rocksteady modunda yine 2K 30 FPS. Bu normal gezilerde kullanıyorum, durduğum yerde. Fotoğraf çekebiliyorsun, video modunu alabiliyorsun, slow motion modunu alabiliyorsun, timelapse moduna alabiliyorsun. Ben şu an C1'de kullanıyorum, standart. Şuradan ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına bastığında pozlama diyor. Bunu otomatikte tutuyorum. İstiyorsan manuele alıp şurayı 1'e 100, 106.400'e getir. Daha sonra otomatiğe çek. Otomatikte 0'a 0 EV yap. Sağ tarafta da 106.400 yap ya da 100'e 12.800 yap. Bu o rengin sıcaklık değeriyle alakalı. Yani hangi değerlere kadar çıksın diye gösteriyor. Beyaz dengesi otomatik yapıyorum. Otomatik ayarlıyor. Renkler D-Lock yaparsan renkleri daha gri çekiyor. Sen editlerde halledersin. Renklerin de dengesini normal yaparsan daha canlı renkler alırsın. Mesela gördüğünüz üzere mesela şu turuncuları D-Lock'ta daha zayıf alıyor şu an. Ama normal yaptığım zaman daha canlı alıyor. Geniş açı, geniş açı, standart yakınlaştırma. Ultra genişte hafif balık gözü yapıyor ama o kadar da çok net bir balık gözü değil yani. Genişten ise ultra geniş kullanıp her şeyi kaydetmek istiyorum. Görüntü ayarlarını ben keskinliği 1 yapıyorum. Plakalar araçların net çıksın diye. Gürültü azaltma
O videolardaki karıncalanmayla alakalı bir şey. Yani çok da önemli bir şey, o sıfırda kalsın. Pro modunu kullanıyorum. Pro'yu kapatırsan aynı ayarların daha basit olanlarını bu alanda görebilirsin. Pro yaparsan her şeyi sen tek tek ayarlayabiliyorsun. Eğer ki harici mikrofon kullanmıyorsan ben kanalı stereo yapıyorum mikrofonda. Hem sağdan hem soldan hem arkadan hem önden gelen sesleri alsın diye. Ve rüzgar, gürültü bende kapalı. Bunu standart da yapabilirsin. Eğer ki kameranın kendi mikrofonunu kullanıyorsan. Ben harici mikrofon kullandığım için kapalı konumda kullanıyorum. Şurada motorla bir video çektim, örnek veriyorum. Şu şekilde hızlandırabilirsin, yavaşlatabilirsin. Bir sonraki videoya geçme özelliğinde var. Buradan menüye gelip çektiğin daha önceki videoları görebiliyorsun. Ardından şurada kayıt süreni gösteriyor. Şu an içindeki videolarla beraber 3 saat 35 dakika benim kayıt sürem kalmış. SD kartımda bulunan yerle. Ama mesela bu 4K 60 FPS'i ben işte 1080p 30 FPS'e çekseydim 10 saat 46 dakikaya çıktı. Gördüğünüz üzere. Ama benim mesela 4K 60 FPS'e tekrar alayım. O 10 saat 3,5 saate düştü. Şuradan kayıt başlatıyorsun. Şu şekilde kayda giriyorsun. Tekrar bastığında kaydı kapatıyorsun. Şu açıp kapatma tuşu, eğer uzun süre basarsan kapanır. Uzun süre basarsan açılır. Çok kısa bas çekler yaparsan o biraz önce göstermiş olduğum modlar arasında geçiş yapabiliyorsun. Ve bıraktığın moda geçiyor. Yukarıdan aşağı indirdiğinde bir ekran var. Buradan o ayarlarını yaptıktan sonra kaydet deyip mesela C1 ayarına kaydet diyorsun. Senin ayarın artık C1 olmuş oluyor. Buradan QS'ye geçtiğin zaman QS şu tuşun, hızlı komut tuşunun kısaltılmışı. Buradan sesli komutlar var. İngilizce olarak tabi bu sesli komutları söylüyorsun. Ekranda neler görünsün vesaire. Buraları kurcalarsın zaten. Çok basit. Ekranın ışık ayarı. Kameranın ekran ışığı çok parlaksa ve kızıksa buradan ayarlayabiliyorsun. Ardından buraya geldiğinde OTG bağlantısı yapabiliyorsunuz. USB Type-C ile kablosuz bağlantı Wi-Fi ile yapabiliyorsunuz. Video sıkıştırma modunuzu seçebiliyorsunuz. Kablosuz mikrofon ayarlarınızı yapabiliyorsunuz ama bu kablosuz mikrofon ayarlar DJI'nin kendi kablosuz mikrofonlarını kapsıyor. İyileştirme lensi kullanıyorsanız o renkli lensler var. Araştırdıysanız görürsünüz. İşte farklı yeşil, turuncu renklerde sinematik çekimler yapabileceğiniz. O lensler için burada bir ayar var. Seslerde dokunma sesleri. Kılavuz, ekrandaki kılavuz çizgilerini gösteriyor. Adlandırma yöntemi, klasör adı, dosyada bunları. Mesela örnek veriyorum işte. Bir yere gittiniz, İzmir'e. İzmir 1, İzmir 2, İstanbul 3, İstanbul 4 diye dosyaları kaydettirebiliyorsunuz. LED dediği şey, kayda girdiğinizde şuradaki LED kayıt dışı yeşil, kayıtta kırmızı yansın. Eğer ki mesela kameranızın yamuk çektiğini düşünüyorsanız siz düz bakmanıza rağmen kamerayı düz bir zemine yerleştirip kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bluetooth uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Tarih, saat, işte biçimlendir, fabrika ayarlarına döndür, cihaz bilgisi vesaire. Buradan ekran döndürmeyi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela artık şu an kitle, hiçbir şekilde dik olmayacak ama mesela şu şekilde yaptığımda dik bir konuma geçti. Bunu portre modunda da bu şekilde kullanabiliyorum. Örnek veriyorum, şu an ayarlar bu şekilde. Şu an ayarlar bu şekilde yatay. Eğer onu kapatırsam sabit modda kalıyor. Şu da ön ekranın tam veya yarım olmasını sağlıyor. Ön ekran şu an bende kilitli. Ön ekran açmak için bir kere dokunuyorum. Açıyorum. Açtıktan sonra mesela bu şekilde selfie modunda da kendimi çekebilirim. Ya da işte oynattığım videoları buradan da izleyebilirim. Şuradan yine ayarlara girip istediğim ayarı yapabilirim. Yine 60 FPS FPS ayarlarımı buradan yapabilirim. Arkadan yaptığım her şeyi önden de yapabiliyorum. Tekrar mesela arkayı kullanmak istediğimde ise arkaya bir kere dokunup kilidini kaydırıyorum. Ön kapanıyor. Kilitli yazıyor gördüğünüz üzere. Arka açık oluyor. Temel olarak cihazın her şeyi bu aslında. Yani bu kadar bu cihazın temel bilgilendirmesi.
renk ayarlarını vesaire her şeyi bilgisayardan editlerde yaparsın. Cihazın üzerindeki renk ayarlarıyla oynamak çok da mantıklı değil. Bir an bir ana tutmaz, ışıklandırma bir ana tutmaz ama bilgisayarda edit yaparken bunları tutturabiliyorsun. Şimdi ben harici mikrofon özelliğini göstereceğim. Motovloglar için. Hemen geliyorum. Kaskımı getireyim. Evet dostlar, kaskı getirdim. Şimdi kendisinden şöyle bir aparat geliyor. Ben bu aparatı da size göstereyim. Şu şekilde. Bu mıknatıs zaten. Yani şöyle kameranızı buna bıraktığınız anda tutuyor kamerayı. Kamera hiçbir şekilde düşmüyor. Ama siz alttan tık tık 2 tane tırnağı var. Onları yine oturtturun. Ben size şöyle göstereyim. Şuradaki tırnaklar, bir tane burada, bir tane de karşısında var. Bunlara şu şekilde basarak kameranızı tekrar yerinden sökebiliyorsunuz. Bu şu şekilde yatay çekimler içinde. İstiyorsanız da bunu dikey portre modunda da kullanabiliyorsunuz. Ama bunu tabii ki bu şekilde yapamıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim. Bahsi geçen koruma kılıfımız. Koruma kılıfımızın içerisine kameramızı yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi hem gördüğünüz gibi koruma kılıfında portre modunda kullanabilmeniz için hem de makinenin kendisinde yer alan yatay modda kullanabilmeniz için alan var. Yatay mod bu şekilde. Yine portre modunda kullanmak istiyorsan kamerayı bu şekilde dikip tık tık tırnakları tutturup kullanabiliyorsun. Daha uzaktan çekeyim bir saniye. Evet, şu şekilde göstereyim. Az daha geri alayım. Şu şekilde kaska dik çekim yapabilirsin. Ya da istiyorsan buradaki tırnaklardan bunu söküp şu şekilde yatay takıp işte YouTube gibi platformlar için yatay çekim yapabilirsin. Yine bunu buradaki tırnaklardan basıp çıkarıp, bayağı güçlü bu arada, sökmesi zor. Şu şekilde Instagram, TikTok ve Shorts için dikey çekimler yapabilirsin. Şimdi harici mikrofon özelliğini göstereceğim. Hemen şu koruma kılıfını çıkaralım. Koruma kılıfı varken de mikrofonu takabiliyorsunuz da ben rahat olsun diye böyle yapıyorum. USB-C girişinden, Type-C girişinden taktım. Şimdi burada en önemli kısım şu. Bu mikrofonun düzgün çalışmasını istiyorsanız açtığınızda, şimdi bir şey göstereceğim. Şuradaki üstteki soundbar'ı görüyor musunuz? Bak. Ses, deneme, ses. Gördünüz mü? Yukarıda oynayan bir soundbar var. Almış olduğunuz mikrofonu taktıktan sonra yukarıda bu soundbar çıkmıyorsa arkadaşım, senin mikrofonun bu kulaklığa uyumlu değil. Bu soundbar çıkacak. Bu soundbar çıktığı zaman sen bu Type-C mikrofonla kayıt alabilirsin. Onun haricinde ne takarsan tak, ne dönüştürücü kullanırsan kullan, ne yaparsan yap. Şu soundbar yoksa mikrofon, kulaklığı, kamera mikrofonu tanımıyor demektir. Ardından hemen sana bir ayar göstereceğim. Buradan ayarlara girdin. Biraz önceki mikrofon kısmına geldin. Kanalı buradan stereo ya da mono yapabilirsin. Tavsiyem stereo yapmandır. Her türlü sağdan soldan yukarıdan aşağıda gelen sesleri alması için. En önemli kısım burada şu: ses şiddeti. Bu ses şiddeti nedir? Bu ses şiddeti -20 ve +30'a kadar geliyor. Şimdi bu ses şiddetini ben ayarlayana kadar 50 tane video çektim belki. +3'te karar kıldım. Bu ses şiddeti mikrofonun otomatik olarak dışarıdaki sesi algılama şiddeti. Sen bunu engelleme gibi düşünebilirsin. Gürültü engelleyici gibi düşünebilirsin. Sen bunu +30 yaptığın zaman mesela her türlü sesi tamamen kesiyor. Senin çok yüksek sesle konuştuğun sesi algılıyor. +20 yaptığın zaman biraz daha kısık sesle konuşabilirsin. +10 vesaire, +3, +5. Mesela ben ilk +6'da kullanıyordum. +6'da motorun asla sesini almıyor. Sadece benim konuşmalarımı alıyordu. Yani sürerken böyle bir boşlukta, sessizlikte gidiyordum sürdüğüm, ben sustuğumda. Ben konuştuğumda videoda sadece ses vardı. Ben bunu -6'ya aldığımda bu sefer tüm sesleri almaya başladı. Dışarıdaki rüzgar alıyor, işte korna seslerini alıyor. Ben duyulmuyorum bu sefer. Benim sesim çok patlıyordu. Ben bunu kendine göre ayarlarsın. Deneyerek bulacaksın. +3'te kullanıyorum. +3 tamamen hem motorun sesini yeteri kadar alıyor hem benim sesimi yeteri kadar alıyor. Bunun da
kanaldaki son yüklediğim videoları izleyerek bakabilirsin. Örnekleri var. Kanaldaki mesela çektiğim tüm videoları bunun ses kaydıyla çektim. İstediğim videodan böyle hızlandığım yerlerde motorun sesine, benim sesime odaklanarak ses patlamaları nasıl, ses durumları nasıl, bunu görebilirsin. O şekilde. Şimdi ikinci durum, bu aldığım mikrofon ne? Hemen ben şimdi ekrana aldığım mikrofonu ve aldığım fiyatını söyleyecek şekilde koyacağım. Tavsiye ederim. Şu an yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Bir kere bile bana sorun çıkarmadı. Mikrofonu nerede nasıl kullanıyorum? Hemen onu da göstereyim. Kameramızı bir kapatalım. Kameram koruma aparatıyla beraber takılı oluyor bende. Bir saniye, uzatma aparatını alıp geliyorum. Evet. Kameram şu şekilde takılı oluyor mikrofonum. Kaskımın içerisinden geliyor kablo. Bu kaskımın içerisinden nereye bağlı? Şöyle düşün, kaskımın yan tarafını şurada. Yani yanağımın hizasına geliyor. Onu da içindeki, şöyle göstereyim sana bir saniye. Şu an kaskın içinde şu pedler var. Şu pedler kalkabiliyor. Ben kablolarını buraya dolandırdım. Mikrofonu şu an tam şu bölgeye koydum. Yanak hizama koydum. Kablosunu da alttan şuradan çıkardım. Kameraya bağladım. Uzunluğunu da kameram hem yatay hem dikey kullanacağım şekilde bol ayarladım. Şu an mesela bol görünüyor, evet, ama ben shorts çekeceğim zaman ve Instagram için içerik üreteceğimde bu kamerayı dikey bağladığımda Type-C kablosu, hatta göstereyim. Şu şekilde yukarı bakıyor. Bu yukarı baktığı zaman da bu kablo tam yetiyor buraya. Şöyle göstereyim hatta. Şu şekilde tam yetiyor. Evet. Olay bu dostlar. Umarım işinize yaramıştır. Aklınıza takılan bir soru olursa bana çekinmeden sorabilirsiniz. Soracak olduğunuz her soruyu da severek cevaplamaya çalışacağım. Kameradan genel olarak çok memnunum. Uzun vade işlerinizi görecektir. Kayıt kalitesi çok güzel. Kanaldaki videolardan görebilirsin. Eğer bu videoda işine yaradıysa sadece senden bir ricam var. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Hepinize kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.